Merhabalar. Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz. Ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Bugün yüzümüzde 4 günlük bir sakal var yüzümde. Ve yine tahmin edebileceğiniz gibi yine ustura kullanıyoruz. Geçen sefer bir tane alet kullanmıştık. Merkür Progress'i kullanmıştık. Bugün yine ben ustura kullanalım istedim. Bugünkü konseptimi kendime göre hazırladım ben. İlk zamanlarda ben usturaya başladığımda yanında kullandığım ürünler ya işte daha önce kullandığımız Prorazo tarzı işte tıraş öncesi kremiyle beraber Prorazo ürünlerini kullanıyordum. Ya da şöyle tıraş öncesinde herhangi bir krem kullanmıyordum. Çünkü bu sabunu kullanırsanız tıraş öncesinde bir krem kullanma ihtiyacı duymuyorsunuz. Tabak sabun şöyle kapağı da şurada şu şekilde. Daha önce biliyorsunuz bende ayrı bir kaba basılmış vardı. O tabak sabunun köpüğünü o çektiğimiz videoda benim çok yakın bir dostum beğenmişti. Ben de ona verdim kendisine. O kullanacak artık. Ben de buna geçmek istiyordum. Ne kadar uzun zamandır. Mermer bir kabı var diye düşünüyorum. Bayağı ağır. Ve içinde yuvarlak olarak tasarlanmış olan tabak sabun var. Biliyorsunuz iki tane yedek sabun satıyor tabak. Bir tanesi böyle yuvarlak. Diğeri de stick şeklinde olan sabunlar. Bugünkü tıraşımızda bunu kullanacağız. Usturamızı gösterdim ama tanıtmadım. Usturamız şöyle Parker'ın sürgülü usturası. Şöyle sürgülü ustura dediğimiz şey şu. Şurada bir çıkıntı var. Onu parmağınızla itiyorsunuz. Dışarıya şöyle bir aparat çıkıyor. Bu aparatın şu kısmına jileti koyuyoruz. Ve ondan sonra tıraşımıza başlıyoruz. Bugün bu usturayı seçmemin bir sebebi de ben bu usturayı yeni aldım aslında. Daha önce sadece bir tıraş oldum. Ama ustura ile ilgili şöyle bir ayrıntı gözüme çarptı. Ustura çok hafif. Yani benim Ali Bıyıklı Ustura'dan sonra kullandığım en hafif ustura olabilir. Bir önceki tıraşımızda kullandığımız kiraz saplı ustura 45 gramlık bir ağırlığı vardı. Hatta o tıraşta gösterdiğim diğer sandviç stildeki ustura SRX diye geçiyordu. Çelik saplı olan Parker'ın usturası. O da 65 gram. O benim kullandığım en ağır saplı ustura. Bu ustura ise 35 gram. Yani hemen hemen SRX'in yaklaşık %50'si kadar hafifletilmiş bir model. Ve sap kısmının tutuşunu ben çok beğeniyorum ayrıca. Yani güzel bir ustura. Eğer diyorsanız ki ben Ali Bıyıklı ile başladım ama aynı seviyede bir usturayla devam etmek istiyorum. Malzeme kalitesi daha iyi olsun. İşte atıyorum yüklemesi daha rahat olsun. İşte o zaman bu usturayı biraz daha bütçe koyarak üstüne alabilirsiniz. Yani Ali Bıyıklı'ya göre aslında bayağı bir fiyat farkı var. Ama hani piyasadaki en pahalı jiletli ustura da değil açıkçası. Orta pahalılıkta bir ustura diyebiliriz. Yine dediğimiz gibi daha önceki tıraşta bu usturanın da namlu kısmı çelikten imal edilmiş. O yüzden yani çok malzeme kalitesi iyi. Uzun süre kullanabileceğiniz bir ustura diyebilirim. Sabunumuzu gösterdik. Jiletimizi gösterelim. Jilet yine permaşat, kırık permaşat. Hemen jileti yükleyelim bir yandan da. Dediğim gibi şöyle aletin içinden bu sapı çıkartıyoruz. Jiletimizi de açalım. Şöyle tekrar göstereceğim. Bakın şurada küçük çentikler var. Şu bölgede ve şu bölgede iki tane çentik mevcut. O çentiklerin arasına jilet oturuyor ve sıkı bir şekilde duruyor. Benim elimde aynı sisteme ait Zaza'nın da bir usturası var. Focus firması tarafından üretilmiş. Türkiye'de satışını Zaza gerçekleştiriyor. Şöyle bakarsanız jilet tam yerine nizami ve kolay bir şekilde oturdu. O da aynı sürgülü model bir ustura. Ama o buna göre çok ağır olduğu için
Ve jilet açıklığı çok fazla olduğu için arada küçük kazalar yaşayabiliyorum o usturayla. Bununla daha çok anlaşıyorum. Yani aynı tarzda bir ustura olmasına rağmen bence başlangıç için bu ustura daha uygun bir ustura. Fırçamıza geçelim. Fırçamız yine önceki tıraşlarda kullandığımız Semuk Owner's Club Mistura, yani porsuk ve domuz kıllarının beraber oluşturduğu bir düğümle tasarlanmış bir fırça. Sap kısmı da Taj modeli beyaz. Ben bu fırçayı çok seviyorum ve elimizdeki tabak sabun sert bir sabun ve ilk defa kullanacağız. O yüzden yine omurgalı güzel bir fırçayla kullanmak istedim ben. Tıraş sonrasında ise Isanamen balzam ve koku uyumu, tabak sabuna koku uyumu olduğunu düşündüm. Old Spice'ın Original Aftershave'ini, losyonunu kullanacağız. Bu şekilde tıraşımızı sonlandıracağız. Evet, yavaş yavaş başlayalım. Ben ilk önce köpüğümü yükleyip hazırlayacağım. Tasta da işlem gerçekleştireceğim için tasta köpüğümüzü yaptıktan sonra yüzümüzü hazırlarız. Ya bu fırçayı seçmemin bir sebebi de köpürtme esnasında bu tabağın kasesi, mermer kasesi birazcık dar bir ufak bir kase olduğundan bu fırçanın da düğümü küçük. İçinde rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Yani öyle olacağını öngördüm ve şu an için haklı olduğumu düşünüyorum. Şöyle önüme aldım köpürtme kasesinde yan bir şekilde üzerinde şöyle tutarak fazla köpüğü yakinin köpürtme kasesine akıtacak şekilde bir yükleme yapıyorum. Sabunun kokusu her zaman bildiğimiz tabak. Şu an banyoda güzel bir koku yayılmaya başladı açıkçası. Şöyle bence bu kadar yükleme yeterli. Bakalım bu tabak sabunun bu mermer kasesinden memnun kalacak mıyız? Kalacağızdır diye düşünüyorum ben. Şöyle yan çevirdim kendisine. İçindeki sular dışarıya doğru süzülsün. Evet, tasımızda köpüğümüzü çevirmeye, fırçamızı çevirmeye başlayalım. Evet, köpük güzel bir şekilde olmaya başladı ama ben birazcık su istiyorum da diyor açıkçası. Şöyle içine birazcık sıcak su birkaç damla ekleyelim. Daha önceki tıraşlarımızda da yaptığımız gibi, hani benim öğrendiğim, eğer sabuna kuruysa şayet aşama aşama az az su eklemek gayet etkili, güzel, parlak bir köpük elde etmenizi sağlıyor. Yani eğer kuru bir köpük yaparsanız yüzünüzde yeterli kayganlığa ulaşamayabilirsiniz veya çok fazla su koyarsanız yine kayganlık olmayacaktır. Ayrıyeten yastıklama konusunda da sıkıntılar yaşayacaksınız bu sefer. O yüzden tam ayarında bir köpük oluşturmak için tam ayarında su koymak gerekiyor. Bunu da aşama aşama yavaş yavaş içine ufak ufak ekleyerek yaparsanız gayet keyifli bir köpük elde edersiniz. Zaten zamanla yani köpüğü çevirirken içindeki kıvamından uygun bir köpük olup olmadığını çok rahat bir şekilde hissediyorsunuz. O yüzden bir süre sonra bu sizin için bir sıkıntı olmuyor. Yani usturayla, özellikle jiletli usturayla tıraş olurken köpük konusunda biraz daha hassas olmamız gerekli. Yani eğer normal çift taraflı bir aletle tıraş oluyorsanız, eğer kötü bir köpükte yapmışsınız, yüzünüzde kızarıklıklara, konforsuz bir tıraş geçirmeye sebebiyet verebilir ama bir usturayla, jiletli usturayla tıraş oluyorsanız
Yani herhangi bir konforsuzluk size kesik olarak yüzünüze dönebilir. O yüzden eğer köpüğü beğenmediyseniz tekrar yapın. Ama içinize sinmeyen bir köpükle ustura tıraşına girmeyin derim ben. Bence gayet parlak ve kaygan bir köpük elde ettik. Şöyle ben yüzümü yıkayayım, geri dönelim. Evet, yüzümü yıkadım. Sıcak bir suyla. Aslında tıraştan önce de bir tur, videodan önce yüzümü sıcak bir suyla yıkamıştım ama yani o da bir ön hazırlık olması için. Şu an bir daha yıkadım. Yüzüm ıslak ve sakallarım yumuşak. Fırça da yumuşak bu sefer. Geçen seferki tıraşa göre. Kıl yoğunluğu yerinde. Omurgası keyifli bir fırça mistura. Ve daha önceki tıraşlarımızda kullandığım kiraz ağacı saplı domuz kılı Semuk Owners Club fırçadan sonra almıştım ben bu fırçayı. Çünkü o fırçadan, diğer fırçadan çok memnun kalmıştım. Ve hayatımda da hiç mix fırça kullanmamıştım. Porsuk kılı fırçam vardı ama mix kıllı bir fırça yoktu elimde. Aldığım günden beri ben severek kullanıyorum. Çünkü diğer finest tipi kıllardan oluşan veya silver tip kıllardan oluşan fırçalardan farklı bir tecrübe sunuyor açıkçası. Bence sakallarımız ve köpük istediğimiz kıvamda, biraz da bıyık kısmına çalışırsak tamamdır. Tamamdır. Dediğim gibi bir önceki tıraşımızda kullandığım kiraz saplı sandviç tipi usturaya göre daha hafif bir ustura bu. Ayrıca şöyle bir avantajı var. Hemen gösteriyorum. Bence bu avantaj, namlu kısmı bir önceki tıraşta, hatta Ali Bıyık usturadan da daha uzun. Böyle olması yüzünüzün farklı yerlerine daha rahat ulaşmanızı sağlıyor her tutuşta özellikle. Ayrıca tabak sabunun kayganlığı da
sizi bayağı, sizin işinizi bayağı kolaylaştırıyor diyebilirim. Dediğim gibi ben uzun süreler tabak sabunla ustura tıraşı olmuştum. Ustura tıraşına ilk başladığım dönemlerde ben tıraşa girmeden önce kendime telkinlerde bulunuyordum. Ufak bir kesik atmış olabiliriz. Evet, tam şurada çok küçük bir kesik var. Şu anda aslında o telkinlerde kendime söylediğim şeyi yapmadım ve bir nebze olsun hataya düştüm. Neydi bu? Ustura tıraşı olurken yavaş tıraş olmam gerekiyor. Eğer yavaş tıraş olursanız yüzünüze gerekli dikkati sağlayabiliyorsunuz. Ve yine geçen tıraşta bahsettiğimiz yüzdeki gerdırma işlemini burada yeterince yapmadık. O yüzden biraz da bu kanamaya sebebiyet verdik. Ama gördüğünüz gibi çok büyük bir kesik değil. Ben eskiden bu tarz şeyler yaptığımda modum düşüyordu benim, dikkatim dağılıyordu. Öyle şeylere hiç gerek yok aslında. Gördüğünüz gibi bu tarz ufak kesiklerde kanama çok yayılmıyor zaten. Belki de birazdan kendi kendine durabilir. Durmazsa da tıraş sonunda bir şapla bir işlem yaparız. Lavabo setinin üstü biraz ıslakmış. Koyduğum havlu yer yer ıslanıyor. Bu arada usturanın ben geri bildirimini seviyorum. Böyle sakallarını çekerken ufak ufak böyle çıtır çıtır sesler geliyor. Hoşuma gidiyor benim açıkçası.
Bu diğer sürgülü usturalarda da bu geri bildirim mevcut. Diğer usturaların da kendine has geri bildirimleri var. Ama bu bana biraz daha sempatik geliyor. Şöyle yüzümüzü yıkayalım tekrar. Şöyle bakıyorum yüzüme. Birkaç yerde bırakmışım. Olabiliyor bunlar. İkinci parada hepsi geçecek. Kanamanın olduğu yere bakıyorum. Çok küçük bir nokta gibi. O yüzden bir sıkıntı yaratmayacak. Sanırsam. Fırça ne kadar omurgalı bir fırça olsa ikinci perdede yüzünüz hassasken bile uçları gayet yumuşak. Size herhangi bir rahatsızlık vermiyor açıkçası. Bu da tıraş keyfimize bir artı olarak yansıyor. İkinci parçada tersten başlıyoruz her zamanki gibi. Şöyle birinci çekişten sonra olabildiğince yan çekişler yapacağım. Sakalı bıraktığımız noktalarda usturanın ve jiletin geri bildirimi bir tık daha fazla. Onu duyabiliyoruz. Şöyle ufak kanama devam ediyor bölgede. Bu ilk kısmı kuruma yapmadan orayı da bir an önce alalım. Bu ilk kısmında ben mimiklerle gerdirme yapmamayı tercih ediyorum. Orayı hafif üstten çekip ondan sonra dudağı serbest bırakıp o şekilde çekişler yapıyorum. Dudak kenarlarında genelde unutmalar yaptığım için oraları bir kontrol ediyorum ben. Şu bazen çıkıyorum tıraştan bakıyorum dudak kenarlarında ufak tefek kılları unutmuşum. Ben biraz kumrar olduğum için yüzümde sarı kıllar olabiliyor görmedim. Evet sanırım tamamdır.
Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi boyun altı zaten rahat bir şekilde gergin olduğu için şöyle boynunuzu hafif kastığınızda geriliyor. Şu çenenin alt kısmını sadece biraz gerdirmek gerekebiliyor. Tamamdır. Evet, yani ters tarafı bu tutuşla tabak sabunu hala kaygan. İlk tıraşımızda Arko ile ikinci perdede köpükle hep takviye yapmıştık. Arko kadar hızlı bir kuruması yok tabak sabunun. Bence tamamdır. Şöyle bakacak olursak da yani yüzümüzde kanamaya devam eden herhangi bir yer yok. Yüzümüzü bir soğuk suyla yıkayalım. Tıraş sonrası yüze soğuk suyla yapacağımız müdahaleler, eğer yüzünüzde hafif bir kızarıklık oluşmuşsa veya oluşma ihtimali varsa bunun önüne geçecektir ya da giderecektir. Şöyle, bence yüzünüz gayet iyi durumda. Şu ufak tefek bakıyorum ama bir şey yok gibi. Bence gayet iyi durumda. İlk önce balzamımızı kullanacağız. Isana balzam. Şöyle. Şu balzamı güzel bir şekilde yüze uygulayalım. Isana balzam kıvam olarak Prorazolara göre biraz daha yoğun. Hafif ferah bir kokusu var. Emilimi fena değil. İyi yani. Şöyle hafif bir şekilde üstten alalım fazla balzamı. Balzamı kullandık çünkü bu Old Spice Original'ın alkol oranı biraz fazla. O yüzden alt katmana nemlendirici bir balzam sürmek, üst katmana losyon atmak yüzünüzdeki alkolün etkilerini azaltacaktır diye düşünüyorum ben. Ve tıraşımızı sonlandırıyoruz. Bence güzel, keyifli bir tıraş oldu. Ayrıyetten yapmış olduğumuz bir hatayı da görmüş olduk. Nasıl bir tepki vereceğimizi de görmüş olduk. Bu şekilde. Tıraşımız sona erdi. Herkese keyifli bir gün, keyifli bir akşam, keyifli tıraşlar dilerim.